Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle beraber bir kahve falı yorumlamasında bulunacağım. Bakalım neler çıkmış, neler göreceğiz, nasıl bir yorumlamada bulunacağız. Gelin hep beraber bunu çözümleyelim ve yorumlamasını sağlayalım. Evet sevgili dostlar, kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Hype butonundan bu videoları hype'layabilir, bana bu şekilde katkıda bulunabilirsiniz. Bunun dışında teşekkür butonundan 250 TL ve üzerindeki yapacağınız bağışlarda sizlere Instagram adresim olan Kuzgun Tarot linkinden bana ulaşabilir ve oradan da özel açılımlarınızı sağlayabilirim. Ayrıca özel danışmanlık hizmetlerimden de bu şekilde yararlanabilirsiniz. Evet dostlar, lafı çok fazla da uzatmadan gelin hep beraber kahve yorumlamamıza geçelim. Evet. Şöyle bir göz atmak istiyorum. Ve evet. Sevgili dostlar, görmüş olduğum görüye göre sizlere şu şekilde bir yorum çıktığını başta söyleyebilirim. Evet, bir para gidişi gözüküyor haneden. Sanki böyle bir iş yeriyle alakalı bir masraf veya iş yerinin sahip olduğu borçlardan dolayı cebinizden çıkan bir para miktarının olduğu gözükmekte sevgili dostlar. Bundan dolayı da çok değil, bir iki hafta içerisinde bunlarla ilgili evinize bir borçla alakalı bir kağıt gelimi olabilir. Bununla ilgili uyarılmışsınız sevgili dostlar. Yapılan bir borcun karşılığı olarak bu kağıdın eve gelmesinin olduğunu görmekteyim. Bu konu dediğim gibi 2 hafta içerisinde gerçekleşiyor olarak gözüküyor ve e, bu süreç içerisinde maddi olaraktan da bir zorlanma dönemine de gireceğiniz gözükmekte. Ondan dolayı şimdiden önleminizi alın derim sizlere. Evet sevgili dostlar, özellikle bir beraberlik durumunun söz konusu olduğu gözüküyor. Ama bu beraberlik daha ziyade yine önceden de sizlere belirttiğim gibi bir tensel bir durum olduğunu gösteriyor. Yani duygulardan yoksun, romantizmden yoksun, aşktan ve sevgiden yoksun. Sadece kısa süreli bir ilişkinin olacağı gözüküyor. Sevgili dostlar, zaten karşınızdaki kişi de bu niyetini de aslında ilk baştan beri de sizlere belli edecek. Duygusal bir beraberlik yok. Tamamen tensel durumlar, tensel ihtiyaçlara yönelik bir beraberlik durumu söz konusu olacak. Bununla ilgili de ayrıca şunu da söyleyebilirim. E, Birazcık hoşça bir vakit geçirme, böyle toplu bir sosyal bir alanda hoşça vakit geçirme durumları söz konusu. Ee, Aslında burada da tanışabileceğiniz gözüküyor. İsminin içerisinde M harfinin olduğunu da görmekteyim bu kişiyle alakalı olaraktan. Ee, Ayrıca şöyle de bir nokta da var ki onu da size söylemeden geçemeyeceğim. Bu sosyal bir ortam demiştim ya size. Böyle kalabalık bir ortam. Sanki böyle bir gece aktivitesine çıkmışsınız. Orada tanışıyorsunuz gibi bir durum var. Size çok fazla etkileyecek bir kişi olduğunu da görmekteyim bu kişinin. Evet. Ve şöyle bir nokta da var ki sevgili dostlar, özellikle motorlu taşıtlar, araba veya motor, bu konuda her ikisini de kabul görebilirsiniz. Bununla ilgili bir
ciddi bir noktanın olduğunu, ciddi bir problemin olduğunu görmekteyim. Bu bir nebze motorlu taşıt sahibi olan kişinin de e, yol ortasında kalması gibi bir durum söz konusu veya bunun bir şekilde bozulacağı ortaya çıkıyor. Tam da yol esnasında bir arıza durumunun yaşanacağı da gözüküyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Bu konu size ciddi bir problem çıkartabilir. Bununla ilgili de detaylı bir şekilde bir tamir durumu da gerçekleşmesi gözüküyor sevgili dostlar. Evet, diken üstünde oturduğunuzu görmekteyim. Sanki bir haberin gelmesi sizleri bayağı bir hani geldi gelecek olan bir haberin olması sizi telaşlandırmış ve endişelendirmiş. Gözünüz yolda, kulağınız kapıda ya da telefonda olaraktan görüyorum. Diken üstünde oturduğunuzu görmekteyim. Şimdi bu haberin daha açıkçası gelmesine var. Fakat çok da uzak bir zaman diliminde değil ama şu sıralar kesinlikle böyle bir şeyin olmadığı gözüküyor. Birazcık daha rahatlayabilirsiniz ve hatta bu durumla ilgili evhamlı bir yapıdan da ziyade hazırlıklı olmanız sizin için daha önemli olacak. Diken üstünde oturmanızı anlıyorum çünkü gerçekten de e, diken üstünde olmanız gerektiren bir durumla karşı karşıyasınız. Bunu da şimdiden sizlere söyleyeyim sevgili dostlar. Evet. Ve bir yol ayrımıyla karşı karşıyayız. Şimdi şöyle bir şey var. Daha öncesinde bir ilişki durumu içerisinde bakın bu arkadaşlık değil ama en az minimum olaraktan dostane olarak gördüğünüz ve yakınlık derecesi olarak da hafiften de olsa bir flörtleşme dönemi içerisinde olduğunuz kişiyle bir yol ayrımına giriyorsunuz. İlişkinizde bir fikir ayrılıklarının olduğunu görmekteyim. İki tarafında haklı nedenleri ve gerekçeleri olduğunu da anlamaktayım. Ama ilişkinizde, ilişki durumunuzda bir yol ayrımı söz konusu. Açıkçası bunu o ilk dile getirecek konuşma esnasında ve daha sonrasında da zaten sabırlı olarak durduğunuz ve sabırlı olaraktan da karşınızdaki kişiye tolere ettiğiniz durumları kendisine bahsetmeye başlıyorsunuz. Bu kişi de bunlardan bir güç alaraktan devamını getiriyor. Sen bana böyle yapmıştın ama ben de sana böyle yapmıştım diye karşılıklı bir konuşma hali var ve bu masadan kalkarken bir daha barışmayacağınız gözüküyor karşınızdaki kişiyle. Ve yol ayrımının da gerçekleşeceği de anlaşılmakta sevgili dostum ve bu kişiyle bir daha da bir görüşme ve buluşma olmayacağı gözüküyor. Evet, özellikle ilişki durumu içerisinde olan arkadaşlarla ilgili güzel bir haber var. Çok yakın bir süre olarak gördüğüm ki önümüzdeki yani bir ay sonrası olarak görmüş olduğum durumda aranızdaki elektriğin gittikçe arttığı gözüküyor ve beraberce bir hoş bir zaman dilimini de geçirdiğiniz gözükmekte. Açıkçası karşındaki kişiye birazcık daha güven duygusu senin için artmış. Gerçekten bu kişi senin güvenini sağlamış. Özellikle yaptığına imkan vermediğin bir durumu o bu kişinin sana karşı hareketleriyle beraber güven kazandığı ortaya çıkıyor. Bu işi bu başaramaz. Bu bizim ilişkimizde ilerlememize bir engel dediğin durum her neyse bu engeli başarıyla aştığı görünüyor karşındaki kişinin. Bundan dolayı seni çok mutlu görmekteyim ve bundan dolayı da dediğim gibi aranızdaki yakınlaşmanın
giderek arttığı gözüküyor sevgili dostum. Fakat şöyle de bir şey var. Bir şişman bir bireyin bu ilişki içerisinde ki sanki sizi bir takipte. Bunun kim olduğunu çıkartamıyorum. Beraber olduğun kişi mi sen mi tam bilemiyorum ama şişman bir birey olduğunu görmekteyim. Sizi adım adım takipte ve bu takibi de çok fazla abartmış olduğunu görmekteyim. Sizin ilişkinizle alakalı olaraktan derin gözlemler ve derin araştırmalar yapıyor. Fazla da kendisini belli etmemeye çalışıyor. Bu zamana kadar da belki tahmin ediyordunuz birkaç hamlesinden ama gerçekten kendisini çok iyi kamufle etmiş olduğunu görmekteyim. Birazcık da böyle bir taciz durumu gibi de, yani bu işi abartmış. Yani senin hayatına veya karşındaki kişinin hayatına müdahale edecek kadar işi büyüttüğünü görmekteyim sevgili dostum, ve bundan dolayı da sizin ilişkinizle alakalı olarak da bir şeyler araştırdığını ve sizi ayırmak için eline bir koz geçtiğini görüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu şişman kişi sen ve karşındaki, yani beraber olduğun kişiyle ortak bir insan vasıtasıyla sen ilişkiniz hakkında haberler almakta, onunla konuşmakta ve hatta duruma göre ona hediyeler, paralar verdiği de gözüküyor. Gerçekten profesyonelce bir hareket biçimi içerisinde olduğunu görüyorum bu şişman kişinin ve gerçekten de niyet kısmında da niyetinin haince olduğunu da anlamaktayım. Lütfen bu konuda dikkatli olmalısın. Evet, bunun dışında şöyle de bir bakacak olursak, yüreğindeki ferahlama duygusunun gittikçe artacağı dönemin tam ortasındasın. Bundan sonrasındaki ilerleyişinde kafandaki birçok sıkıntılı ve soru işareti olan noktaların teker teker aydınlanmaya başladığını görüyorum. Yüreğin pürüzsüz ve ferahlama duygusu içerisinde. Zaten oluşan olaylarda senin bu duygunu gittikçe arttırıyor. Çünkü olayların gidişatı hayatınla alakalı, hayatının gidişatı pozitife evrilirken tam da benim istediğim şey dediğin bir noktadasın. Bundan dolayı gittikçe moralinin artmaya başladığı, istediklerinin birer ikişer gerçekleşmeye başladığı bir keyifli bir dönem, şanslı bir dönem geçirdiğini görüyorum. Geçireceğinde var ki uzun bir sürece yayılmış bir halde şanslı bir dönem senin için başlamış bulunuyor etkisi. Evet, şimdi giyimi kuşamı gayet böyle hani ciddi olan, genelde bir ciddi bir hava katan giyime sahip olan bir kişinin varlığını e, görmekteyim çevrende. E, Bu kişi daha sonrasında sanki böyle arkadaş çevrene dahil olmuş. Bu arkadaş çevrenle yeni bir kişi olarak gözüküyor ve gittikçe de sizin bu arkadaş ortamınıza dahil olmak istiyor. Açıkçası bu dahil olma durumuyla ilgili hedef noktası da sensin. E, Böyle yavaştan sizin arkadaş grubunuzun içerisine girdiği gözüküyor. Aslında yalnız bir kişi bu kişi. Yani çevresinde çok da fazla bir kimse yok ve hani arkadaşlık ve dostluk kurmak istediğini görür gibiyim. Fakat bir yandan da sanki sana da böyle bir yeşil ışık yakma durumları söz konusu. Temiz bir düşüncesi var, ferah istekleri var ama
Ciddi de bir enerjisi var. Birazcık ciddiyet konusunu abartıyor olsa gerek ki bu arkadaşlık durumlarında da belirli bir zaman sonra sıkmaya başladığını da görüyorum sevgili dostum. Ve bu kişinin ayrıca inanılmaz derecede yaşanmışlıkları var. Geçmişi çok dolu, çok gün görmüş, geçirmiş bir kişi olarak da çıkmakta. Ee, Cinsiyet açısından bunun hakkında üstü kapalı tam olarak göremesem de bu şekilde bir kişinin varlığını da görüyorum. Evet, hayatın yükünü sırtlanmışsın. Açıkçası bu senin canını sıksa da bir yandan da senin için bir motivasyon kaynağı olduğu da bir gerçek sevgili dostum. Bu seni motive eden bir duygu, yılmamazlık, pes etmemezlik durumu. Fakat bu yükler gittikçe e, artmaya başladığını da görüyorum. Bu seni şu anlık rahatsız etmiyor ama daha fazla sorumluluk almaman gerekmekte. Çünkü daha fazlasını taşıyamayacaksın. Bu da senin hayat kaliteni birazcık daha azaltabilir. Bundan dolayı ben bunu da yüklenirim, bunu da kaldırırım. Bu sorumluluğu da e, gönül rahatlığıyla sırtımda taşıyabilirim diyorsun ama gerçekten kaldıramayacağım bir nokta ve insanlar da seni bu açıdan ya o yapar, o çok rahat bir şekilde bu işlerden tereyağından kıl çeker gibi sıyrılır, başarır diye her eline getirdikleri sorumluluğu senin sırtına vermiş olduklarını görüyorum. Şu anlık sen belki farkında olmasan bile yakın zaman içerisinde infilak etme durumu söz konusu. Daha fazla kaldıramayacağın durumlar söz konusu. Bir de bunun yanında bir ayak bağı olan bir kişinin de sorumluluğunu da üstlendiğini görüyorum. Bu kişinin e, çevrende hiçbir şey yapmadan her şeyi senin sırtına yüklemesi de biraz seni canından bezdirecek ki bu ayak bağı olan kişinin de ayrıca bir adli durumunun da başına geldi gelecek olması da söz konusu. Arka tarafta bir karıştırdığı bir şeyler var. Biraz vurdum duymaz bir kişi sanırım bu. Yaptığı durumlarla alakalı olaraktan da çok da fazla kafasına takmıyor ama bu adli durumlarla ilgili sorunlar da senin üzerine yıkıldı yıkılacak. Beni nasıl olsa bu işten kurtarır gibilerinden de bir düşüncesi var. Ayak bağı olma durumunun bu konuda seni çok fazla zorlayacağını da söyleyebilirim. Eee Fazla merhametten de sıkıntı doğar. Bunu da lütfen unutma. Anlıyorum merhametli bir yüreğin var ama bunu artık daha fazla taşımaman gerekli. Onun sorumluluğu sende değil. Bunu unutma. Evet. Şimdi özellikle bir iş yeri ile alakalı gene bir anlaşmazlıklar silsilesinin tam ortasında kaldığını görmekteyim. Senden üstte olan bir şefin ve amirinle yaşayacağın bir diyalog var ve bu diyalog gerçekten sanki böyle şey gibi birbirinizi suçlar gibi. Sen de bunu yapmadın, o da bunu yapmadı. Bunların hepsi bende niye günahını, cezasını çekiyorum diye kendini savunma durumu olabilir. Fakat bu kişinin sana karşı acımasının olmadığı gözüküyor ve sana karşı böyle bir kitlenmiş olduğunu da görmekteyim. Ama bu kişinin işle alakalı olaraktan eksik yaptığı, yanlış yaptığı bir durumla ilgili de bir bilgin var. Bilgin olacak sevgili dostum. Ee, Şimdilik bunu sırt arkanda saklıyorsun ama daha fazla ileri giderse bu durumu kullanabilirim diye arkana da almışsın ki bunu kullanacağın da gözüküyor. Ama öncelikle bu kişiye karşı durumlardan haberdar olduğuna dair bir
gösteride bulunacaksın kişiye. Bak ben bunları biliyorum. Benimle daha fazla uğraşma, ayağını denk al gibi. Fakat karşımızdaki kişi bir duvar sanki, bir beton böyle hani sert, katı, hiçbir şekilde renk vermiyor ama içten içe şimdi yandık dediğini görmekteyim. Kesinlikle seni sindirmesine izin verme. Bunu da buradan belirteyim sana. Evet, şimdi niyet ve dilek kısmına geçiyoruz. Evet sevgili dostlar, ben sizin niyetinizi ve dileğinize dair yorumumu yaparken siz de abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz desteklerle kanalımı büyütmeye devam ediyorum. Ve çok yakın Katina yorumumla da karşınızda olacağım. Bunu da buradan belirtiyorum. Şimdiden müjdem olsun sizlere. Evet, bakalım niyetler ne durumda? Ağır ağır ama oluşacak bir durum söz konusu. Birazcık çetrefilli bir durum. Öyle kolay olmayacak bu istediğin durum. Yani niyet ettiğin durum, bileğini istediğin durum öyle kolay olmayacak. Ama neticesinde bu durumun senin tam da istediğin gibi olumlu olarak gerçekleştiğini söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi birazcık çetrefili var. Birazcık dolambaçlı, labirentli bir yol ama yolunu buluyorsun ve dileklerin de kabul oluyor sevgili dostum. Bunu da buradan belirteyim. Evet. Şimdi tabağa geçelim. Şöyle birazcık daha akmasını istiyorum. Evet. Bir yol durumunun olduğu söz konusu bir kere daha çıkmış. Fakat yolun gittiğin yolun sonunda da vardığın yerde de bir telaşın, bir kaosun tam ortasına da denk geldiğini sana söyleyebilirim. Ve o gittiğin yerde de yaşanan kaosla ilgili işin arka tarafındaki olan olayları öğrenince çok şaşıracaksın bu durumlara ve verdiğin tepkilerde de şaşkınlığını da gizleyemeyeceksin. Uzun zamandırdan beri merak etmiş olduğun konuyla alakalı kandırıldığını ve yanlış sana aksettirildiği gibi bir durum söz konusu. Fakat buraya gittiğinde işin gerçeğini öğreniyorsun. İşin gerçeğini öğrendikten sonrasında da bu hanedeki kişilere bir ateş püskürdüğünü görmekteyim ki çok haklısın da. Çünkü seni kandırmaya çalışmışlar. Fakat gerçekleri öğreneceksin. Özellikle bir para işinin olduğunu, para konularında belki bir anlaşmazlık durumları, ev, mülk, tarla, arsa gibi konularda anlaşmazlık durumlarının olduğunu ve seni aradan devreden çıkartmaya çalıştıklarıyla alakalı bir kandırma yollarına gittiklerini de şimdiden söyleyebilirim. Evet, öncelikle şunu da bahsetmek istiyorum sana, beni dinleyen sevgili dostum. Bir adağının olduğunu ve bu adağını e, gerçekleştirmediğinle ilgili bir konu var. Lütfen bu adağını artık yerine getir. Getirmen de gerekiyor aslında da çok da geç kalmışsın. Bunu da sana söyleyeyim. Bu adak durumunu bir an önce hallet. Evet. Daha önceki yorumlamalarımda da benzer bir etkinin bir kez daha çıktığını görmekteyim. Yine bir taht durumunun olduğu ortaya çıkıyor. Bu taht şu anda boş ama tahtın yerini dolduracak kişi sen olsan da bu taht için bir mücadele eden ve her türlü yılanlıktan, farz-ı misal diyelim ki bir tilkilikten geri durmayan ince, uzun burunlu ve vücuduna göre kafası birazcık daha büyük olan bir kişinin
bir takım oyunlarının olduğunu da görmekteyim. Bu tahtı ele geçirmek istiyor. Taht tabi buradaki bir metafor. Bu saygınlık durumu, mevki makam durumu olduğunu da sana söyleyebilirim. Ama bu taht kısmı sana ait olduğunu, bunun için mücadeleden de kaçınmaman gerektiğini ve er ya da geç bu tahtın sahibinin sen olacağını şimdiden sana söyleyebilirim. Evet, evcil hayvanı olan dostlarımız bu aralar eee, evcil hayvanınızda bir şey var. Mutluluk durumu, bir müjde durumu, onunla ilgili alacağınız bir sonuçtan dolayı havaları zıplamışsınız, çok mutlu olmuşsunuz, sevinciniz var ve evcil hayvanınızla ilgili alacağınız müjdeli haber sizi rahatlatıyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Rahat olabilirsiniz bu konuda. Evet, şöyle birazcık daha tabağı gezdirmek istiyorum. Evet. Sizin koşulsuz ve şartsız bir şekilde bir kişinin peşinden gittiğiniz ve onun yaptığı kötülükleri, size karşı olan davranışlarını görmezden geldiğiniz ve onunla beraber dünyanın sonuna kadar ilerlemeye şimdiden hazırım dediğinizi görmekteyim. Bunu neden yapıyorsunuz? Bilmiyorum ama ona karşı bir çekiniminiz, bir saygınız mı var? Ama yaptığı negatif şeyleri görmemezlikten geliyorsunuz. Fakat bu kişiyle olan yolculuğunuz ve ilişkiniz belirli bir zaman sonrasında bir şöyle anlatabilirim. Bir efendi köle gibi bir durum söz konusu. Bu kişi size böyle benimle gelmek zorunda değilsin diye böyle bir manipülatif bir cümle yaparaktan sürekli olarak sizi yanında taşıdığı gözüküyor. Ve siz de bu kişiye karşı bir bağlanma durumu içerisinde olduğunuz gözüküyor. Fakat birazcık daha şu hipnotik durumdan ayrılabilir ve çevrenize birazcık daha keskin gözlerle bakabilirseniz şayet zaten yaptıklarını da fark edeceksiniz. Aslında bunlar sizin mizacınıza uygun değil ama bu kişide bir şeytan tüyü mü var yoksa başka bir durum mu var tam bilemiyorum. Sizin algınızı kapatmış olarak görmekteyim ve sizi böyle tatlı sözlerle, tatlı yalanlarla bir manipüle ettiğini de anlamaktayım. Artık gerçeği sizin de görmeniz gerekiyor. Çünkü bu kişi sizi yanında sürüklemekte ve birçok konusuna da sizi dahil etmekte. Bu konular gerçekten çok can sıkan konular ama nedense göz ardı ediyorsunuz ve onun izinden yürümeye de devam ediyorsunuz. Fakat yolun sonu karanlık olarak gözüküyor. Bir çıkar, bir fayda veya sizin mutluluğunuza yapılan hiçbir şey yok. Bu kişiyi takip etmenizi de gerektiren bir şey de yok. Lütfen bu yüzden bu konuda birazcık daha bilinçli hareket edin lütfen. Evet, biraz önce söylemiş olduğum gibi tam şu noktada görebilirsiniz. Evcil hayvanınızla çok mutlu beraber bir zaman geçiriyorsunuz sevgili dostlar. Bunu da buradan tekrardan sizlere göstereyim. Tam şu kısımda. Evet. Evet sevgili dostum, şunu da belirteyim. Çok yakın samimi olarak gördüğüm bir arkadaşım falan varsa şimdiden tekrardan söylüyorum. Bunu daha önceki videolarımdaki eski videolarımda bunu bulabilirsin sevgili dostum. Bununla ilgili bir yorum yapmıştım çünkü çok yakın olarak görmüş olduğun arkadaşının evlenme sürecinin başladığı ve beraber düğünde karşılıklı dans ettiğinizi de görmekteyim. Bu müjdeyi ona da şimdiden verebilirsin. Şu anda kendisi bir çelişkiler içerisinde acaba olacak mı olmayacak mı diye şimdiden ona verebilirsin bu müjdeyi. Karşılıklı
geçip dans ettiğinizi görebiliyorum. Çok mutlu ve keyifli bir ortam. Bunu buradan belirteyim. Evet. Şöyle birazcık daha baktığım zaman bir orta yaşlı bir kadının içine bir kor alev düşürdüğü gözüküyor. İçine bir kurt düşürdüğü, bu kor alevin bir anda büyük bir yangın başlattığını içinde görmekteyim. Ee, Sana sanırım bir haber getiriyor bu kişi, bu orta yaşta kişi. Zaten bu kişiden de belki de pek de haz almıyordun ama bu orta yaşlı kadın olan kişi sana özür dilerim, 8 gün içerisinde, 8 hafta olabilir ama ben 8 günde gördüğümü de buradan söyleyeyim. Bir haber getiriyor. Bu haber içine bir kor ateş düşürecek, içine bir kurt düşürecek ve canını da çok sıkacak. Fakat şunu da söyleyeyim, her ne kadar bu kişiye karşı ve dediklerine karşı bir kırgınlık, bir güvensizlik durumu olsa da bu kişinin maalesef söyledikleri doğru. Bunu araştırırsan zaten detaylı bir şekilde de öğreneceksin. Bunu da buradan sana söyleyeyim. Evet, bir özlem durumunun da içinde var olduğunu görmekteyim. Ee, Geçmişteki kişiyi tekrar hatırladığın, aklına geldiği gözüküyor. Fakat onun artık seninle bir bağlantısı kalmamış. Belki o günleri, mutlu günlerini özlüyorsun. Belki onunla yaşadığın heyecanı, sevgi, aşkı hatırlıyorsun ve bunun anısına saygı duymak adına kimseyle de beraber olmadığın bir yalnızlık sürecin var. Hala kafanın içerisinde belki keşkelerin olduğunu da görmekteyim. Fakat maalesef sevgili dostum, o kişiden artık sana fayda gelmez. Lütfen artık onun yasını daha fazla tutma. Çünkü artık bu kişinin sana karşı bir geri dönüşünün olmadığını görmekteyim. Evet, isminin içerisinde E harfi olan kişi çok çok uzaklara gidiyor ama bu bir görevle bir yerlere gittiğini de sana söyleyebilirim. Bir emir almış veya bir yerden bir atanma mı diyeyim, bununla benzer bir durum mu desem, uzak bir kısma gidecek. Şu anda ikamet ettiğiniz yerden çok çok uzak bir yere gidecek. Yani şöyle söyleyeyim. İzmir'de mesela oturuyorsundur. Bu kişi Ardahan'a gidiyor gibi bir durum. Çok uzak bir noktaya gittiğini görmekteyim ama iş icabı olarak bu gidiş gözüküyor onun için. Ve evet, bekar olan arkadaşlar için de bir yorumum daha var burada çıkmış. Çok değil, bu yorumu dinlediğin aydan pay biçerekten tutabilirsin. Ayın sonuna doğru tanışacağın yeni bir kişinin varlığı veya karşılıklı belki çok geliyorsunuz, göz göze geliyorsunuz ama tanışmıyorsunuz. Öyle bir durum oldu. Bu iki durumun olduğunu görmekteyim. Yeni bir kişi, yeni bir heyecan durumu söz konusu. Yeni bir kişiyle tanışmanız söz konusu ve hoş sohbet, güzel, verimli bir sohbet alacaksınız. Karşınızdaki kişi de bu enerjiyi ve bu sevgi durumunu yakaladığı gözüküyor. Sizinle yapmış olduğu sohbetten çok mutlu olacağı gözüküyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Kendini bu konuda daha fazla frenlemene gerek yok. Zaten karşındaki kişi senin niyetini de çok iyi anlayacak ve senin hoş sohbetinden de gayet büyük keyif alacak. Keza sen de aynı şekilde keyif aldığında gözüküyor sevgili dostum. Evet, çocuklu kişiler içinde lütfen çocuklarımıza, bu aralar hastalık dönemi, bir hastalık durumunun da ortaya çıkabilmesi muhtemel gözüküyor.
Çok ağır olmasa da yine de bir dikkat edin derim. Bu aralar çocuklara birazcık dikkat edelim. Evet sevgili dostlar, bugün de bir yorumun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Başka bir yorumda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.